Merhaba. Bu videoda size LPS'lerden bahsetmek istiyorum. Lipopolisakkarit. Endotoksin olarak da biliniyor. Toksin dediğime göre toksik bir şeyden bahsediyorum. Bakalım neymiş o? Evet. LPS, lipopolisakkarit. Lipo, yağ demek. Hani sakkarit şeker, yağlı, şekerli, lipidli bir şeyden bahsediyorum ve buna endotoksin diyorum. LPS kısaltmasını ya da bu endotoksin lafını ne için kullanıyoruz biliyor musunuz? Bakteriler gram negatif grubu var, gram pozitif var. Gram negatif bakteriler dediğimiz bakteri grubu öldüğünde bunların etrafında çift katlı zarlar var bakterinin etrafında ve yağdan oluşuyor. Yağdan oluşmuş bu zarlar lipopolisakkarit deniyor. Bizi gündem olarak bunun toksin olarak ilgilendirmesinin sebebi şu. Eğer gram negatif bakteriler vücutta veya bağırsakta ölüyorlarsa bunların artıkları olan bu zarlar vücut içerisinde bağırsaktan girerek veya başka bir şekilde dolaştıklarında bu zarları bağışıklık sistemi tarafından tehdit olarak algılanıyor. Yani bakterinin kendisi varmış gibi algılanıyor. Yani LPS'ler ölmüş bakteri artı olarak bile dolaştığı zaman vücut o zarları gördüğünde kendine bir tehdit yaratan bakteri var olarak algılıyor ve bir karşı saldırı düzenliyor. Esasında demek ki ölmüş olsa bile eğer gram negatif türü bakteriler bağırsak içinden özellikle içeriye doğru sızarlar ve sistemin içinde dolaşırlarsa bütün immün sistem için alarm çanları da çaldırırlar. O zaman bizim aslında toksinim, attım, atmadım, detoksum falan bu lafları konuşurken en çok endotoksinleri yani vücudun kendi içinde dolanan ama endotoksin bu LPS'lere deniyor. Bakterilerin zarlarının artıklarına karşı verilen reaksiyonu dikkate almamız lazım. En büyük toksin onları algılamamız lazım. En büyüklerden biri. Çünkü LPS'ler vücudun her yerinde olabiliyorlar. Çünkü artık sadece bakterinin zarının bir parçası o. Ve o yapı vücut için çok dürtücü. Ve buna karşı reaksiyon oluşuyor. LPS'lerin çokluğuna baktığınızda otoimmün hastalıklarda görüyorsunuz. Kafanın içiyle ilgili bile olsa demansta görüyorsunuz. Bütün inflamatuar süreçlerde görüyorsunuz. Bağışıklıkla ilgili, alerjiyle ilgili konuşulmuş her şeyde görüyorsunuz. Aslında vücuttan kaçmasını istediğimiz birinci meselemizi ararken biz bu endotoksin denen lipopolisakkaritlerin olmamasını arzu ediyoruz. Çünkü onlar sistemi dürtüyor. Neden? Çünkü o kabuklar dolandığı sürece o dış zarlar zaten vücut bakterileri böyle tanıdığına göre onları her gördüğünde o reaksiyonu veriyor. Yani canlı olmayan bir bakteriye karşı da bir karşı savaş reaksiyonu veriyor. Şimdi LPS'lerin mevcudiyetinin bağışıklığı veya savaş durumunu fazla dürttüğünü anladık. Ve bu dürtme işinin de bir inflamasyon yarattığı için bütün inflamatuar hastalıklara yaramadığını anladık. LPS'lerin her yere gidebileceğini de anladık. Peki bunları nasıl azaltalım dersek? O zaman ilk önce bağırsak bariyeri hikayesine bakacağız. Çünkü bağırsağın içindeki bütün o bakterilerin iyi olanları azalırsa gram negatif zarı sorun çıkaranların sayısı artıyor. Demek ki iyileri korumamız lazım. Lifli beslenme, probiyotikler, çok çiğneme, bitkisel yeme gibi. Artı öğle yemediğimizde bağırsak bariyeri sızdırdığı zaman LPS'ler içeriye giriyor. Lokal reaksiyonu orada ve sonra diğer yerlerde yapmaya başlıyorlar. Onun için bağırsağın sıvanması lazım. Doğru yiyecekler, lifler bütürik asit üretsin diye falan. Fakat burada birinci sıvama işinin aslında kendi kendine onarma faslı olduğunu hatırlamamız lazım. Bağırsak kendi kendini onarıyor. Her gece aslında 5 günde bir yenileniyor ya 5-6 günde bir. Geceleri bir kök hücre aktivitesiyle o bağırsağın fırçalı kenarlarının dibinden yukarıya doğru tırmanıyor hücreler ve eski hücrelerle yeni hücreler yer değiştiriyor.
Fakat bunun olabilmesi için yani bu eski bağırsak hücrelerinin gidip yenilerinin gelmesi için eskilerin yok edilmesi lazım. Eskilerin yok edilmesinin adına biz otofaji diyorsak, kendi kendini yeme, eskiyi yok etme, makrofajlar onları yok ediyor ki yerine yenisi gelsin. Bunun sağlanabilmesi gece uykuda ve açlıkta oluyor. Koy bir yere. Peki yerine işte bağırsak köklerinden kök hücrelerin tırmanıp yeni hücreler haline gelebilmesi için eskilerin yerine, eskiler gidince gene onların aktivasyonu da gece uykuda ve açlıkta ve karanlıkta oluyor. Yani konumuz neydi? Lipopolisakkaritler, adı endotoksin ve en aslında toksik şeylerden biri. İçeriye sızdıkları zaman onların gram negatif yağlı zar yapısı, lipidleri bizi çok dürtüyor ve büyük bir bakteriyel istila halindeyiz gibi bir savaşa giriyoruz. Değil mi? Canlı bakteri olmadığı halde buna karşı reaksiyon var. Dolayısıyla bütün inflamatuar durumları, otoimmün durumları da arttıran bir şey. Onu sıvamamız gerekiyor içeriye kaçmasınlar diye. Sıvamak için de kötü beslenmedim, şudur budur. Ama asıl sıvamayı oluşturan şey o bariyerin kendi kendine yenilemesi. Ama önce eskinin gitmesi yerine yeninin gelmesi lazım. Eskinin gidebilmesi için otofajinin yani açlık döneminin olması lazım. Akşamdan sabaha uzun bir açlık. Aynı zamanda uyku, çünkü işte melatonin rejeneratif bir hormon, growth hormon rejeneratif bir hormon tamir yapıyor. Aynı zamanda da kök hücreler de yine aynı şartlarda ortaya çıkıyorlar. O zaman bir otoimmün hastalığımız varsa, bir inflamatuar durum söz konusuysa, alerjimiz varsa, sık hastalanıyorsak veya virüsten, bakteriden, şundan bundan korkuyorsak, bağışıklıktan bahsediyorsak, bağışıklığın üstündeki yükü sağlıklı beslendik falan filan okey alıyoruz. Ama meselelerden diğerinin de gram negatif bakterilerin, hücre zarlarının vücudu tamamen bakteri istilası gibi göreceğini, vücudun bunu öyle göreceğini, o yüzden de bu reaksiyonu vereceğini bilerek onların ortada olmamasını sağlayacağız. Geçiş yerleri bağırsak, orayı sıvayacağız. Bütün sağlıklı hikayeler biliyorsunuz nasıl sıvayacağımızı. Ama eski bağırsağın yerine yenisinin gelmesine izin verirken eskiyi yok etmek için gece açlık, karanlık, kök hücreleri de onun yerine yenisiyle çevirmek için gece açlık, karanlık. Buradan nereye bağladık? Sadece akşam açlığı, iyi bir uyku, karanlıkta iyi bir uyku sağladığımızda bağırsağı sıvamış oluyoruz. Sıvadığımızda LPS'ler içeriye giremiyor. Gram negatif bakterilerin, zarlarının, ölmüşlerinin artıkları. Suyunun suyu. Onlar vücuda girmediği zaman da inflamatuar süreç dürtülmemiş oluyor. Ve o zaman da bütün bağışıklık aslında gerçek gelen ajanla mücadele etmek yönünde saklanıyor ve kendi kendine de saldırmıyor. Yani özetle LPS bir gündem. Asıl endotoksin dediğimiz, toksin dediğimiz şey o. Onlar gram negatif bakteriler. Zarları yüzünden vücudu dürtüyorlar çünkü bağışıklık o zarları görünce bakterinin kendisini görmüş olduğunu düşünüyor ve ona karşı bir otoimmün reaksiyon, bir öldürme reaksiyonu veriyor. Bu reaksiyon her nerede oluyorsa civarda zarar veriyor veya boşu boşuna bu reaksiyon verildiği için immün sistem boşuna kullanılmış oluyor. O kadroyu o şekilde dürtmemek ve boşa kullanmamak için onların içeri girmesini engelleyeceğiz. Sınırı çizebilmek için bütün sağlıklı beslenmeler bir yana tekrardan oradaki sınırın yenilenebilmesi için ona eskinin yenilip yok edileceği otofajik zamanı vermek, gece açlık, karanlık ve kök hücrelerin tekrar tırmanıp eskilerin yerine yenisini getirip daha sağlam bir bariyer yapmalarını sağlamak gerekiyor gece açlık, karanlık. Dolayısıyla uyku niye immüniteyi arttırır? Bu yüzden. İşte gece açlığı niye bağışıklığa iyidir? Bu yüzden. Bağışıklığımızda otoimmünitenin rolü nedir? Nasıl bağırsakla bunu düzeltiriz? Bu yüzden. Yani glutene çok, süte çok, işte ne bileyim işlenmiş ete çok falan çok vurgu yapıldı ya. LPS'lere de aynı şekilde vurgu yapılması lazım. Gövdenin içerisinde gram negatif bakterilere ait hücre zarı artıklarının, ölü bakteri artıklarının dolanmaması lazım. Ne kadar LPS varsa o kadar inflamatuar, o kadar otoimmün
olay artar. Çünkü vücut o zarları gördükçe bakterilere ait, bakterinin canlı olup olmasına ilgilenmiyor. Onu gördükçe onu yok etmek istiyor. Çünkü o onunla uyumlu değil. Yani bakterinin kabuğu, yağlı zarı bunun için yeterli. LPS'ler bunu yapıyor, gram negatifler. Pozitifler o kadar yapmıyor. Ama negatifler büyük bir problem yapıyor ve onların geliş kaynağı da dediğim gibi o bariyer. Onun için konumuz yemenin içmenin ötesinde bağırsağı nasıl sıvayacağız? Sıvamamızın ne önemi var? Toksin dediğin şey, evet belki işte atıyorum ağır metal de toksindir, yok ilaç da toksindir, antibiyotik de toksindir. Ama doğal olarak endotoksin olarak dolanan bir şey var. O da gram negatif bakterilerin, zarlarının, LPS'lerin vücut için antijenik algılanması ve onlara karşı bir immün savaşın durmadan olmasıdır. Bunların az olması bütün bağışıklıkla ve işte sakin, düzenli immüniteyle, otoimmün hastalıkların azalmasıyla paraleldir. Ve belki de şöyle düşünülmelidir. Biz gluten yedik diye glutenden mi oluyoruz? Süt yedik diye sütten mi oluyoruz? Enzimimiz yok, çok çiğnemedik diye o yüzden mi oluyoruz? Hikayelerin hepsini topladığımız zaman bütün bunların bağırsakta rahatsızlık yaratmasının, bağırsağın sızdırmasını arttırması ve o yüzden LPS'ler yüzünden bu hikayelerin olmasını düşünmeliyiz. Yani ortalıkta dolaşan glutene veya süte ait maddeler mi daha rahatsız edici? Yoksa bunların yaptığı lokal rahatsızlıkla içeriye girebilen LPS'lere karşı vücudun verdiği rahatsızlık mı daha önemli? O yüzden bakteriyel endotoksinler yani lipopolisakkaritler ayrıca başlık açılması gereken, diller gibi kaçılması gereken ve tek yönteminin de işte bağırsak sıvayarak olması gereken yeni bir başlığımız. Bunu altını çizmek istedim.